İnanılmaz lezzetli oluyor özellikle kahvaltılarda. Artı ben bunu çorbalarda da kullanıyorum. Özellikle domates çorbası çok nefis oluyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kış hazırlıklarının startını vermiş oluyorum. İlk tarifim kahvaltılık domates tarifi. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Fazla bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Öncelikle domateslerimizin saplarını koparıp bu şekilde güzelce yıkıyoruz. Ben domates olarak bu uzun domatesler oluyor ya, sırık domates diyorlar. Onu kullandım. Daha etli ve daha lezzetli oluyor. Bu arada aradaki püf noktaları kaçırmamak için videoyu atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum. Evet, domatesleri yıkadıktan sonra en önemli aşamaya geldik. Domatesleri kesinlikle zerre kadar su kalmayacak şekilde kuruluyoruz. Bunun için havlu kağıtla kurulamanızı tavsiye ediyorum. Domateslerimi yıkadım, kuruladım. Şimdi her domatesi 4'e bölüyorum bıçak yardımıyla. Gördüğünüz gibi elma dilimi şeklinde doğruyoruz. Evet, bu aşamada dilimlemiş olduğum domatesleri fırın kağıdı sermiş olduğum tepsime yan yana bu şekilde gördüğünüz gibi diziyoruz. Geri kalan domatesleri de aynı şekilde dilimleyip tekrar diziyoruz. Burada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu sonuna kadar izlerseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer aşağıya linkini bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, benim domateslerimden toplamda 2 tepsi domates çıktı. Şimdi domateslerimizi böyle tuz serper gibi tuzluyoruz. Burada öğütülmüş kaya tuzu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Evet, tuzunu serptikten sonra şimdi domatese en çok yakışan baharatlarını serpiyoruz. İlk olarak kekik serpiyorum gördüğünüz gibi. Her tarafa gelecek şekilde bir tutam şeker serpiyoruz. İsteğe bağlı burası. Dilerseniz taze çekilmiş karabiber de serpebilirsiniz. Ben yakıştırıyorum domatesi. Ve yine olmazsa olmaz kabuklarıyla birlikte sarımsak taneleri serpiştiriyorum. Evet arkadaşlar, domateslerimizin ön hazırlığı bu kadardı. Şimdi domateslerimizi kızarması için ve biraz da kuruması için 180 ile 150 derece arasında ayarladığım fırına gönderiyorum. Evet arkadaşlar, domateslerim ağır ağır tam istediğim gibi güzelce kızardı. Bakar mısınız? Biraz böyle son 5 dakika önce ızgara bölümünü alıp biraz köz kokusunun da gelmesini istedim. Evet, şimdi sıcağı sıcağına çok fazla bekletmeden hemen kavanozlarımın içine dolduruyorum gördüğünüz gibi. Ve daha önce doğramış olduğum 2 baş sarımsağımı küçük küçük doğradım ve aralarına bu şekilde serpiştiriyorum. Gördüğünüz gibi ilk etapta maşayla yapmak istedim ama daha sonradan baktım yavaş ilerliyor. O yüzden onu bırakıp elimle devam ediyorum. Evet, burada domateslerimizi yerleştirdikten sonra biraz kaşık yardımıyla bastırıyoruz ki daha fazla alsın. Evet, gördüğünüz gibi kavanozumu bu şekilde doldurdum. Benim kavanozlarım 250 milimlikti. Bu kavanoza tam bir çay bardağı yani 100 milim saf zeytinyağı yeterli oluyor. Zeytinyağını da koyduktan sonra sıkıca kapatıyorum. Bir de önemli nokta, yan taraftan çıkan buharları görüyorsunuzdur. Orada kavanozların kapakları kaynıyor. Altını kapatmadım, kaynamaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi maşa yardımıyla alıyorum ve kavanozumun kapağını böyle iki geri bir ileri olacak şekilde sıkıca kapatıyorum. Bu şekilde kavanozlarımız hem domatesin sıcağıyla hem de kapağın sıcağıyla çok güzel vakumlanacaktır. Evet, domateslerin bitene kadar aynı işlemi uyguluyorum diğer kavanozlarıma da. 2 kilo domatesten toplamda 3 kavanoz çıkıyor. Evet, bu aşamadan sonra artık susuyorum ve sırayla ikinci tepsimi de yerleştirdiğimi görmenizi istiyorum.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi domateslerimi yaptım bir gün sonrasından. Şimdi size göstermek istiyorum. Şöyle bir gün sonrasını. Bakın, domateslerimi direkt hafif sıcaklığı gittikten sonra direkt dolaba koydum. Bakın, gayet güzel görünüyor. İnanılmaz lezzetli oluyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Geçen sene ben bunlardan bütün akrabalarıma yaptım diyebilirim. Herkes çok beğendi ve bir haftada o kadar kavanozlar bitmişti. Bir hafta gibi sürede bitirdi herkes. İnanılmaz lezzetli oluyor. Özellikle kahvaltılarda. Artı ben bunu şeyde yapıyorum. Çorbalarda da kullanıyorum. Özellikle domates çorbası çok nefis oluyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bakar mısınız güzelliğine? Gerçekten bakın, asla şişme falan yok. Gayet güzel vakumlandı. Hiç düşünmeyin soğuk yağ konuldu diye vakumlanmaz diye düşünmeyin. Kesinlikle çok güzel vakumlandı. Bu şekilde dolapta en az 6 ay süresince saklayabilirsiniz. Kesinlikle bozulma olmaz ama gerçekten çok lezzetli bir kahvaltılık diyelim. Hem kahvaltılık hem böyle misafir sofralarında ortaya da çeşit olarak da çok güzel oluyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum. İnanın, yaptığınız anda bitireceksiniz. Onun garantisini verebilirim. Evet arkadaşlar, bugünkü tarifim buraya kadardı. Ben kış hazırlıklarına böyle kahvaltılık konserve domatesle başlamak istedim. Gerçekten yani favori tariflerimden, şiddetle tavsiye ediyorum. Kesinlikle yapın ve sevdiklerinizle paylaşın diyorum. Asla pişman olmazsınız. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.